Bu videoda dünyanın en kalabalık 3 metropolünün nabzını tutuyoruz. Listemize 3. sıradan Doğu'nun incisi, fütüristik silüetiyle göz kamaştıran Şangay ile başlıyoruz. Tam 25,5 milyon insan bu devasa metropolde yaşıyor. 6340 kilometreye yayılan bu şehirde her kilometre kareye ortalama 4021 insan düşüyor. Şangay sadece kalabalığıyla değil, aynı zamanda hızıyla da ünlü. Geceleri neon ışıklarıyla adeta bir sanat eserine dönüşen bu şehirde dünyanın en yüksek 3. binası olan Şangay Kulesi de tüm ihtişamıyla yükseliyor. Hatta tepesine çıkmak isterseniz dünyanın en hızlı asansörlerinden biriyle sadece 55 saniyede 546 metre yukarıdasınız. Biletler yaklaşık 1500 lira civarı. Şehrin kalbi Pudong finans bölgesinde atıyor. Burası tek başına 2024 yılında tam 1,77 trilyon yuan, yani yaklaşık 245 milyar Amerikan doları gibi devasa bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış durumda. Bu rakamlar tek bir bölgenin, bir ülkenin ekonomisi kadar güçlü olabileceğini gözler önüne seriyor. Şehrin hızından bahsetmiştik. Bu vasıtalara da yansımış durumda. Şangay'da yolcu taşıyan dünyanın en hızlı trenlerinden biri olan Maglev, saatte 430 kilometre gibi inanılmaz bir hıza ulaşabiliyor. Düşünün ki Türkiye'nin en kuzeyinden en güneyine, ideal şartlarda Sinop'tan Hatay'a bu trenle sadece 2,5 saatte gidebilirdiniz. Ve elbette eğlenceyi sevenler için Şangay Disneyland'de cabası. Küçük bir bilgi notu. 2023 Nisan'ına kadar dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'di. Ancak Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun verilerine göre Hindistan bu tarihten sonra Çin'i geride bıraktı ve dünyanın en kalabalık ülkesi oldu. Sosyal medyada gözlemlediğim kadarıyla Çin bu durumdan pek de şikayetçi değil gibi. Fakat Hindistan tam aksine en kalabalık olmanın gururunu yaşıyor. Peki Şangay'da yaşayan yabancılar bu kalabalık şehir hakkında neler düşünüyor? Genel görüş kalabalığa rağmen Şangay'ın güvenli bir şehir olduğu yönünde ki bu gerçekten büyük bir başarı. Birçoğu New York, Londra veya Singapur'dan daha ucuz olduğunu söylese de yaşam maliyetinin hala yüksek olduğunu belirtiyorlar. Yemekler konusunda ise hem kaliteli hem ucuz seçeneklerin bol olduğunu düşünüyorlar. Ancak ambalajlı ürünlerin içeriği konusunda bazı endişeleri var. Ülkemizden gidecekler için kişisel tavsiyem Çin mantısını ve deniz ürünlerini mutlaka denemelidir. Trafiğin yoğunluğuna rağmen akıcı olduğu da sıkça dile getiriliyor. Ancak kışların çok sert geçtiği ve bu nedenle şehirden ayrılanların bile olduğu yönünde yorumlar da mevcut. Bir de araç için park yeri bulmanın gerçekten zor olduğu söyleniyor. Şimdi rotamızı daha batıya, korna seslerinin, rengarenk baharatların ve tarihi yapıların iç içe geçtiği, durmak bilmeyen hareketin şehri Yeni Delhi'ye çeviriyoruz. Yeni Delhi dünyanın en kirli havasına sahip ve Hindistan bugün itibariyle dünyanın en kalabalık ülkesi. Delhi sadece 1483 kilometre karede 34 milyonluk nüfusa sahip, yani kilometre kareye düşen 22.929 kişiyle dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek şehri. En kalabalık şehirler listesinde 2. sırada yer alsa da kalabalığı en derinden hissedeceğiniz yer burası. Hava durumlarında hissettiğimiz sıcaklık ile gerçek sıcaklık arasındaki fark gibi düşünebilirsiniz. Kızılkale'nin tarihi ihtişamı, Hindistan kapısının anıtsal duruşu, Lotus Tapınağı'nın huzur veren mimarisi, rengarenk pazarların canlılığı, modern alışveriş merkezlerinin ışıltısı ve elbette boğucu trafik. Hepsi Yeni Delhi'de iç içe geçmiş durumda. Otantik Hindistan'ı deneyimlemek isteyenler için eski Delhi'nin Yeni Delhi'ye göre daha uygun olduğunu hatırlatmak isterim. Özellikle küçük bölgeleri kültürel amaçlı ziyaret edenler oldukça memnun kalmışlar. Belki de ön yargılarımızı bir kenara bırakmak gerek. Ne dersiniz? Ve işte Delhi'ye özgü ilginç görüntüler. Milyonlarca insanın yaşadığı bu devasa metropolün ortasında langur maymunlarının serbestçe dolaşabildiğini görmek gerçekten şaşırtıcı. Hinduizm'deki Hanuman'a duyulan saygı nedeniyle bu hayvanlara genellikle zarar verilmiyor ve onlar da şehrin bir parçası haline gelmişler. Yeni Delhi'de yaşayan yabancılar şehri genellikle kaotik buluyor. Ancak yemeklerinin lezzetli olduğunu düşünüyorlar. Yine de gıda zehirlenmesine karşı dikkatli olmakta fayda var. Yaygın bir görüş de şehirdeki hijyen sorunu. Batılılar Hintlilerin kendilerine karşı çok sevecen ve saygılı olduklarını belirtirken özellikle kadınlar birçok kez tacize uğradıklarını dile getiriyorlar.
Ve geldik dünyanın en kalabalık şehrine. Japonya'nın başkenti. Tam 37,5 milyon insanın yaşadığı Tokyo. 2194 kilometrelik bir alana yayılan Tokyo'da her kilometre kareye yaklaşık 17 bin kişi düşüyor. Bu metropol geleneksel tapınaklarla modern teknolojinin uyum içinde harmanlandığı benzersiz bir yer. Shibuya'nın o meşhur kalabalık kavşağı, Akihabara'nın teknoloji ve alışveriş çılgınlığı, devasa ve dakikliğiyle ünlü metro ağı ve Tokyo Skytree gibi ikonik yapılar şehri adeta tanımlıyor. Ayrıca anime kültürü ve Michelin yıldızlı restoranlarıyla Tokyo her anı dinamik bir deneyim sunuyor. Tokyo'nun modern ve teknoloji odaklı dünyasının ilginç bir paradoksu da hikikomori olgusu. Genellikle genç yetişkinlerin aylarca hatta yıllarca evlerinden çıkmayarak toplumdan gönüllü olarak inzivaya çekilmesi anlamına geliyor. Temel amaç hissedilen stres ve kaygıdan kaçınmak. Dünyanın en kalabalık şehrinde bu kadar çok insanın kendini soyutlamayı tercih etmesi düşündürücü. ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinde yayımlanan makalede Japonya'daki nüfus tabanlı çalışmalarda %0,9 ile %3,8 arasında hikikomori geçmişi olduğunu göstermektedir. Tokyo'da yaşayan yabancılar genellikle güvenlik konusuna hayran kalıyor. Geceleri bile sokakların çok güvenli olduğu sıkça dile getiriliyor. Ulaşım sistemi de oldukça beğeniliyor. Hatta birçok kişi özel araca ihtiyaç da duymuyor. Ülkemizde ise otomobilin sadece bir ulaşım aracı olmadığını biliyoruz. Kamu hizmetleri ve temizlik de övgüyle bahsedilen konular arasında. Hiçbir yerde çöp veya düzensizliğe rastlanmıyor. Hasta olunduğunda maske takmak, çöpleri cinsine göre ayırmak gibi ilk başta alışılması zor kurallar olsa da zamanla bunlara alışıldığı belirtiliyor. Şimdi ekrana bu üç şehri İstanbul ile karşılaştırmak adına hazırladığım nüfus ve motorlu taşıt kullanım oranları tablosunu getiriyorum. Gördüğünüz gibi İstanbul'da nüfusuna oranla oldukça yüksek bir araç kullanım oranı var. Bunun en önemli sebebi ise ulaşım sistemlerinin hala yeterli olmaması. Şimdi de 1+1 dairelerin satılık ve kiralık fiyat ortalamalarına göz atalım. Burada da İstanbul'u baz almamın sebebi Türkiye'nin en kalabalık şehri olması. Aksi takdirde tüm şehirleri memnuniyetle örnek verirdim. Peki bu kadar yoğun nüfuslu bölgelerde yaşamanın bedeli ne? Dikey yapılaşma ve kısıtlı yeşil alanlar, trafik çilesi, güvenlik sorunları, daha fazla hissedilen gürültü ve hava kirliliği, yüksek arazi ve konut fiyatları ve belki de en önemlisi psikolojik etkiler. ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin yayınladığı çarpıcı bir makaleye göre şehirde günlük yaşamda beynin stres merkezi sürekli tetiklenirken şehirde büyümek ise stres düzenleyici bölgeyi derinden etkileyerek ruhsal sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor. Yani bu araştırmaya göre ödenen en büyük bedel ruhsal sağlığımız olabilir. Dünyanın en kalabalık 3 şehrini ve onların çarpıcı özelliklerini akademik çalışmalarla beraber keşfedin. İnşallah bu yolculuk size yeni bakış açıları kazandırmıştır. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.